Viyana'nın o meşhur eğlence merkezini, Prater Luna Parkı'nı bilirsiniz belki. Hı hı, evet, oldukça ünlüdür. İşte oraya giden insanların sokaktaki sıradan bir insana göre çok daha mutsuz, yani hüsran içinde ve hayatı daha anlamsız bulan kişiler olduğunu söylesem ne düşünürdünüz? Çok çarpıcı bir istatistik gerçekten. Değil mi? İnsanlar sadece eğlenmek, stres atmak, yani bir nevi mutlu olmak için bir yere gittiklerinde neden daha büyük bir boşluğa düşerler? Çünkü mutluluğu kovalamaya çalışıyorlar. Aynen öyle. Bugün masamızda tam da bu modern çağın paradoksunu paramparça eden bir fikir yolculuğu var. Viktor Frankl'ın İnsanın Nihai Anlam Arayışı eseri üzerine konuşacağız. Harika bir konu. Amacımız da bu derinlemesini incelemede işi böyle ağır bilimsel terimlere boğmadan tamamen felsefi ve günlük hayatımızın tam içinden örneklerle o bitmek bilmeyen anlam arayışımızın anatomisini çıkarmak. Neden sürekli bir tatminsizlik içindeyiz? Siz de bunu hissediyor musunuz? Bunu çözeceğiz. Şöyle başlamak lazım aslında. Prater Luna Parkı örneği bugünkü tablonun kusursuz bir özeti bence. Kesinlikle. Eğlenmeyi, mutlu olmayı bir hedef haline getirdiğiniz anda o hedefin kendisi sizden kaçmaya başlar. Bizler uzun bir süre boyunca insan zihnini anlamaya çalışırken bazı temel varsayımlar üzerinden hareket ettik ve bu varsayımlar Bizi bugün yaşadığımız o derin tatminsizliğe sürükledi aslında. kesinlikle öyle. İnsana bakış açımızı temelden değiştirmemiz, o eski mekanik tanımları artık bir yıkmamız gerekiyor. Yani biz yıllarca insanın, hani Freud'un iddia ettiği gibi, sadece bir haz ilkesi etrafında şekillendiğini düşündük. Ya da işte Adler'in dediği gibi bir güç istenciyle sürekli bir üstünlük kurma çabasıyla hareket ettiğini varsaydık. Evet, hep bir indirgeme var. Aynen. Bu teorilere göre insanı bir denkleme oturtabilirsiniz. Ortada bir dürtü vardır. İnsan o dürtüyü tatmin etmek için harekete geçer. Adeta tuşlarına basıldığında belirli tepkiler veren karmaşık bir biyolojik makine gibi. Makine benzetmesi tam yerinde. Ama Franklin'in anlama ulaşma istenci kavramı, bu devrilmez gibi görünen dogmayı tamamen alt-üst ediyor. Nasıl yapıyor bunu? İnsanın sadece bu mekanik dürtülerden ibaret olmadığını iddia ederek, bizi sadece içgüdülerini bastırmaya çalışan, dürtüleriyle toplum kuralları arasında sıkışmış bir otomat olarak tanımlamak, İnsan doğasına haksızlık, değil mi? hem de büyük bir haksızlık. İnsan doğasının en önemli parçasını görmezden gelmektir bu. Frankl, insanın otonom, yani kendi varoluşunun sorumluluğunu bizzat alabilen bir varlık olduğunu savunur. Biz sadece tepki veren varlıklar değiliz. Hmm. Biz, dünya ile kurduğumuz ilişki içinde bir anlam arayan varlıklarız. Bu yüzden insanın sadece derinlerindeki o karanlık, ilkel arzulara odaklanılmasını çok eleştirir. Buna karşılık ruhsal bilinç dışı kavramını öne sürer. Ruhsal bilinç dışı, yani bilinç dışımız sadece o çocukluğumuzdan kalan karanlık arzuların biriktirildiği bir çöplük değil demek ki. Asla değil. Aynı zamanda bizi biz yapan en yüce duyguların da kaynağı orası. Yani bizi insan yapan o en derin tinsel özelliklerimiz de bilinç dışımızda yer alıyor diyebilir miyiz? Tam olarak bunu söyleyebiliriz. İlham, sevgi, fedakarlık, ahlaki yaratıcılık. Bakın bunlar mantıklı zihnimizin ürünleri değildir. Bilinç dışımızın ruhsal boyutundan doğarlar. Hani Excel tablosu yaparak ilham bulamazsınız gibi bir şey. Kesinlikle. Bu yüzden Frankl sadece bir derinlik psikolojisi değil, aynı zamanda bir yükseklik psikolojisi inşa etmemiz gerektiğini vurgular. Derinlerdeki karanlığı kazıp durmak yetmez. Zirvelere de bakmalıyız. Evet, insanın içindeki o zirvelere, potansiyel aydınlığa ve anlam arayışına da bakmalıyız. Tamam, hadi bunu biraz açalım. Eğer bir evi inşa eden ustayı sadece taşıdığı tuğlalardan ibaretmiş gibi düşünürsek, binanın mimarisini, o büyük resmi tamamen kaçırırız, değil mi? Harika bir benzetme. İnsanı sadece içgüdülerden ibaret saymak da böyle bir şey sanki. Peki madem bizi asıl insan yapan, o zirvelere çıkmamızı sağlayan ruhsal boyutumuz bilinç dışında yatıyor, Yani mantığımızın erişemediği sularda. aynen öyle. Peki biz gündelik hayatın o karmaşası içinde doğru yolu nasıl buluyoruz? Yani mantığın işlemediği yerde bize ne rehberlik ediyor? İşte bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bu noktada o içsel pusulamız devreye giriyor. Yani vicdan.
Ama bir saniye, vicdan derken? Hemen açıklayayım. Buradaki vicdanı çocukluktan beri bize öğretilen genel geçer ahlak kuralları veya toplumun bizden beklentileri olarak düşünmemek gerek. Ben de tam onu soracaktım. Toplum baskısıyla vicdanı nasıl ayıracağız? Çok net bir fark var. Toplumsal ahlak, kitleleri düzenlemek için vardır ve rasyoneldir, kurallara dayanır. Oysa Franklin'in bahsettiği vicdan, rasyonel veya mantıksal değil, tamamen sezgisel bir güçtür. Yani bir hesap kitap işi değil. Kesinlikle değil. Bize dünyanın ne olduğunu değil, ne olması gerektiğini gösterir. Ama günlük hayatta çoğu zaman bunu yapmalıyım hissi aslında çevremizin bizden beklentisi oluyor. Gerçek vicdanın sesi o kadar da kolay duyulan bir şey mi? Toplumun kuralları her durumda, herkes için aynıdır. Ancak vicdan o anki spesifik duruma ve somut bir kişiye özel olanı söyler. Frankl buna Latince bir terimle yaklaşır, unum necesse der. Ne demek o? Tek gereklilik demek. Şöyle düşünün, diyelim ki çok iyi kazandıran ama size tamamen anlamsız gelen bir işiniz var. Evet, çoğumuzun başına gelen bir durum. Toplumsal akıl veya kurallar size der ki bu işi bırakmak deliliktir, güvencede kal, maaşın iyi. Mantıklı olan odur çünkü. Ama vicdanınız o belirli anda sizin o eşsiz potansiyelinizi gerçekleştirebilmeniz için yapmanız gereken o tek gerekliliği fısıldar. Genel bir doğru yoktur orada. O anın, o kişinin doğrusu vardır. Ve bunu sadece vicdan sezgisel olarak kavrayabilir. Ya bu sezgisellik bana aşkın doğasını hatırlattı biliyor musunuz? Çok doğru bir bağlantı. Yani birine mantıklı argümanlarla, hani demin dedim ya, özelliklerini bir Excel tablosuna yazarak aşık olmazsınız. Aşk rasyonel bir şey değil. Hiç değil. Birini sevdiğinizde aslında o kişide henüz gerçekleşmemiş ama potansiyel olarak var olan benzersiz özellikleri sezersiniz. Başkalarının göremediği o ham güzelliği fark edersiniz. Hı hı. Vicdan da anların ve durumların içindeki gizli anlam potansiyelini tıpkı aşkın bir insandaki potansiyeli gördüğü gibi görüyor diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Aşk ve vicdanın işleyişi yapısal olarak birbirine müthiş benzer. İkisi de bir dayatmayla, böyle mekanik bir zorlamayla ortaya çıkmaz. Hani zorla güzellik olmaz derler ya. Aynen öyle. İkisi de henüz görünür olmayanı, o gizli potansiyeli sezme yeteneğidir. Nasıl ki bir insanın içindeki o eşsiz cevheri sadece onu gerçekten sevdiğinizde görebiliyorsanız, sıradan gibi görünen bir günün içindeki anlamı da ancak vicdanınızın o ince sezgisel ayarıyla fark edebilirsiniz. İşte işin asıl ilginçleştiği yer burası. Gülme eylemi bile böyledir aslında. Nasıl yani? Karşınızdaki birine, "Hadi hemen şimdi gül." diye emrettiğinizde o kişi istese bile doğal bir şekilde gülemez ki. Sadece yüz kaslarını kasarak sahte bir ifade takınır. Evet, o çok garip bir görüntü olur. Çünkü gülmek bir yan etkidir. Birinin gülmesi için ona bir fıkra anlatmanız, komik bir durum yaratmanız gerekir. Aynı şekilde birine "bana aşık ol" diyemezsiniz. Çok doğru. Veya kendi kendinize "şu anda hayatımda bir anlam bulmalıyım" diyerek mekanik bir şekilde vicdanınızı zorlayamazsınız. Umut, sevgi, vicdan, bunlar bir düğmeye basarak çalıştırılan makinalar değil. Modern dünyanın en büyük yanılgısı da tam olarak bu mekanikleşme arzusundan doğuyor zaten. Biz kontrol edemediğimiz bu sezgisel süreçleri mantıkla, tüketim kültürüyle bastırmaya çalışıyoruz. Formüle etmeye çalışıyoruz her şeyi. Evet ve işin kötüsü bu ince pusulayı dış dünyanın gürültüsüyle duymazdan geldiğimizde o pusula köreliyor. İnsan yönünü kaybettiğinde de doğrudan varoluşsal bir boşluğa, devasa bir hiçlik hissine düşüyor. Bahsettiğiniz şey şu meşhur varoluşsal boşluk kavramı değil mi? Ta kendisi. Can sıkıntısı, hiçbir şeye ilgi duymama hali. Pazar öğleden sonraları, o haftanın tüm telaşı bittiğinde aniden odayı dolduran o sessizlik ve anlamsızlık hissi. Evet, birçoğumuzun çok iyi bildiği bir his. Her şeye sahibiz ama yataktan çıkmak için hiçbir nedenimiz yokmuş gibi hissettiğimiz o anlar. Hani Bakın, bu boşluk hissi modern çağda giderek bir salgına dönüşüyor. Fakat burada çok kritik bir ayrım var. Varoluşsal boşluk bir anormallik, onarılması gereken bir arıza falan değildir.
Yani biz bozuk değiliz. Hayır, kesinlikle değilsiniz. Frankl, bunun aslında insanın ne kadar benzersiz bir varlık olduğunun kanıtı olduğunu söyler. Hiçbir hayvan hayatının anlamlı olup olmadığını umursamaz. Çok doğru, bir kedi hayatın anlamını düşünmez. Sadece insan varoluşunu sorgulama ayrıcalığına sahip ve bu sorgulamanın getirdiği o ince sızıya sahiptir. Yani içimizde hissettiğimiz o boşluk, o anlamsızlık krizi aslında bizim insanlığımızın bir kanıtı. Varoluşsal bir doğum sancısı gibi. Tam da bu. Peki neden modern dünyada bu boşluk bu kadar yaygın? Az önce bahsettiğimiz o Viyana'daki Luna Park örneğini düşünelim. Dinleyicilerimiz de bunu kendi hayatlarında fark ediyordur. İnsanlar o ağır felsefi sorulardan kaçmak, sadece mutlu olmak için çırpınıyorlar. Çırpındıkça da batıyorlar. Aynen öyle. Siz de hayatınızda mutluluğu bir hedef tahtasına koyup vuramayanlardan mısınız diye sormak istiyorum aslında dinleyicilerimize. Belki de yanlış şeye nişan alıyoruzdur. Bunu daha büyük bir resme bağlarsak, mutluluk hedeflendiğinde vurulabilecek bir tahta değildir zaten. O bir yan üründür. İngilizce'de byproduct derler hani. Evet, tıpkı gülme örneğindeki gibi. Bir anlam yerine getirildiğinde, kendinizi bir amaca adadığınızda, mutluluk kendiliğinden ortaya çıkar. Mutluluğun peşinde bir takıntı halinde ne kadar çok koşarsanız, onu o kadar uzağa itersiniz. Tüketim kültürü de bize mutluluğun satın alınabilecek bir şey olduğunu pompalıyor sürekli. Arzular yaşanır ve biter. Geriye eskisinden daha büyük bir boşluk bırakır oysa. Yani mutluluğu yakalamaya çalışmak, bir kelebeği ağla avlamaya çalışmak gibi. Siz peşinden koştukça o kaçar. Ama siz başka bir şeyle, örneğin kendi bahçenizi güzelleştirmekle meşgulken gelip usulca omzunuza konuverir. Çok şiirsel ve çok doğru bir benzetme. Peki, madem mutluluğu doğrudan kovalayamıyoruz, o kelebeğin gelip omzumuza konmasını nasıl sağlayacağız? Hayatı nasıl anlamlı kılacağız? Anlam söz konusu olduğunda yapılan en büyük hata, anlamın dışarıdan verilecek, başkaları tarafından bize öğretilecek bir şey olduğunu sanmaktır. Paket program gibi. Evet, oysa anlam icat edilmez, anlam sadece keşfedilir. Ve bu keşif her an, her yeni durumda yeniden yapılmalıdır. Temelde anlam bulmanın 3 ana yolu vardır Frankl'a göre. Nedir onlar? Birincisi, dünyaya dışsal bir değer katmaktır. Bir eser yaratmak, bir işi iyi ve özenli yapmak veya birine yardım etmektir. Güzel. İkincisi, dünyadan bir şey almaktır ama bunu tüketerek değil, deneyimleyerek yapmak. Bir doğa manzarasını derinden hissetmek veya bir insanı tüm potansiyeliyle, gerçek sevgiyle deneyimlemek. İlk ikisi harika duyuluyor. Bir eser yaratmak veya sevgiyle güzellikleri deneyimlemek bizi o boşluktan çekip çıkarır. Evet. Ama dürüst olalım, hayat her zaman bu kadar cömert değil. Bazen kendi kontrolümüz dışında gelişen, elimizi kolumuzu bağlayan çok karanlık koşullarla karşılaşıyoruz. Maalesef. Hayatın gerçeği bu. Hiçbir şey değiştiremediğimiz, yeni bir şey yaratamadığımız o kapana kısılmış anlarda anlam tamamen buharlaşıyor mu? Burada her acıda bir anlam vardır demek biraz polyanlacılık oynamak olmuyor mu? Hayır, çünkü sahte bir pozitiflik ile Frankl'ın üçüncü yol dediği tutum değerleri arasında dağlar kadar fark vardır. Toksik pozitiflik, acıyı yok saymak, bunda da bir hayır vardır diyerek gerçekliği reddetmektir. Peki Frankl ne diyor? Frankl ise acının kendisinde değil, o acı karşısında insanın takındığı tutumda bir anlam olduğunu söyler. Değiştirilemez bir kader karşısında bile insanın elinden alınamayacak tek bir özgürlüğü kalır. Nedir o? O koşullara nasıl tepki vereceğini seçmek. Bir zorluğu büyük bir onurla ve insanlık haysiyetini koruyarak göğüslediğinizde o acıyı bir başarıya dönüştürmüş olursunuz. Yani anlam acının kendisinde değil, o acı karşısında yıkılmadan durabilen insanın duruşunda yatıyor. Kesinlikle. Orada büyük bir felsefi zafer var. Hayatın her anını izlediğimiz bir filmin kareleri gibi düşünebiliriz o zaman. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Şöyle düşünün, bir filmi izlerken her bir sahnenin kendi içinde bir aksiyonu, bir duygusu vardır. Ama filmin tam olarak ne anlatmak istediğini, o nihai mesajını son sahne bittiğinde jenerik akarken kavrarsınız. Çok doğru. Yine de o büyük bütünü anlamak için izlediğiniz her bir sahnenin o anki gerçekliğini de kavramak zorundasınızdır.
Bizim hayatımızdaki anlar da tam olarak böyle bence. Burada asıl büyüleyici olan şey de bu film karesi örneğiyle ortaya çıkıyor. Kişisel anlam ile evrensel değerler arasındaki o ince çizgi. Evrensel değerler çağlara göre değişebilir, gelenekler çökebilir. Hı hı. Ama o anki film karesinin, yani sizin hayatınızda tam o anda karşınıza çıkan benzersiz durumun anlamı değişmez. O tamamen size aittir. O sahneyi sizin yerinize bir başkası oynayamaz. Ve biz çoğu zaman kendi filmimizi yaşamak yerine filmi durdurup ben şu an mutlu muyum, hayatımın anlamı ne diye dışarıdan kendimize bakmaya çalışıyoruz. En büyük hatamız da bu zaten. Bunu gözün doğasıyla açıklamak çok hoşuma gidiyor. Dinleyicilerimiz de bir düşünsün. Göz çevresindeki tüm dünyayı, renkleri kusursuzca görür ama kendi kendini göremez. Görebildiği tek an bir aynaya baktığı andır. Ki o da bir yansımadır, gerçek bir görme değildir. Hı hı. İnsan da tıpkı böyledir. Sürekli kendi içine dönüp kendini deştiğinde kendi anlamsızlığını daha da büyütür. İnsan kendini unuttuğu, odak noktasını dışarıya kaydırdığı anda en gerçek, en insani haline ulaşır. Gözün kendini görmeye çalışması, hani kendini aşırı analiz etme durumudur. Bir eyleme sürekli dışarıdan bakıp analiz ederseniz o eylemin doğallığını yok edersiniz. Yüzlerce ayağı olan bir kırkayak hangi ayağının nasıl attığını düşünmeye başlarsa adım atamaz hale gelir. Düğüm olur kalır öyle. Evet, paralize olur. İnsan dışarıdaki bir anlama yönelerek o anlamla bağ kurarak kendini gerçekleştirir. Fotoğraf çekilirken birinin size gülümse demesi ve o an yüzünüzün donuklaşması bundandır işte. Kesinlikle. Fos kestiğinizi bilirsiniz, kendinize dışarıdan bakıyorsunuzdur. En güzel güldüğümüz fotoğraflar hep habersiz, kendimizi unuttuğumuz anlara ait olanlardır. Çok doğru bir örnek. Peki, biz o tekil anların, küçük film karelerinin anlamını vicdanımızla keşfettik diyelim. Ya o büyük filmin tamamı, hayatın tümünü kapsayan o nihai anlam nedir? Bu devasa sahne ne anlatıyor bize? Nihai anlam konusu, Frankl'ın en derinleştiği kavramdır aslında. Frankl, insanın iç dünyasında bir bilinç dışı tanrı veya bilinç dışı dindarlık olgusundan bahseder. Ancak bunu hemen altını çizerek belirtelim. Evet, lütfen. Kurumsal dinlerden, dogmalardan veya belli inanç sistemlerinden tamamen bağımsız olarak ele alır bunu. Bu, evrenin ve varoluşun eninde sonunda bir anlama sahip olduğuna dair içimizde taşıdığımız en derin bilinç dışı güvendir. Hani Albert Einstein'ın o vurucu tanımı vardır ya, dindar olmak hayatın anlamı nedir sorusuna bir cevap bulmuş olmaktır, der. Harika bir alıntı. Franklin'in kurduğu mantık da sanırım buna çıkıyor. İnsan ateist veya agnostik olsa bile eğer doğru bir şey yapmanın önemli olduğuna inanıyorsa en derinlerde bir nihai anlama güven duyuyordur ki. Aksi halde kimsenin görmediği bir yerde doğru olanı yapmanın hiçbir dayanağı kalmazdı ki. Tam olarak bu. Bilimin ve rasyonel aklın sınırları vardır. Bilim sadece kestiği bir kesite bakar. Mantığın bittiği sınırda bir sıçrama yapmak zorundayız. Orada bilgeliğe ve o büyük yapıya duyulan temel bir inanca ihtiyaç duyarız. Kaynak metinde geçen o sahnedeki oyuncu analojisi var ya, o tam bu noktada zihnime kazınıyor. Dinleyicilerimiz hayal etsin, sahnede devasa spot ışıkları altında tiradını atan bir oyuncusunuz. Işıklar o kadar parlak ki salon sadece kara karanlık bir kara delik gibi görünüyor. Evet, izleyiciyi göremiyorsunuz. Orada oturan kimse var mı, alkışlayacaklar mı hiçbir şey göremiyorsunuz. Tamamen karanlık. Ama siz o karanlığın içinde görünmeyen bir seyirci topluluğu olduğuna inanarak rolünüzü en tutkulu şekilde oynamaya devam ediyorsunuz. İnsanların durumu da bu oyuncudan farklı değil aslında. Aynen öyle. Gündelik hayatın koşturmacasıyla körleşsek de bizler o karanlığın içinde nihai bir anlama inanarak hayat sahnelerimizde rollerimizi oynuyoruz. Siz kendi hayatınızın sahnesinde o karanlık boşlukta ne olduğuna inanarak rolünüzü oynuyorsunuz. Soru bu. Ve bakın, bu sadece entelektüel bir alıntı değil, insanın hamurunda olan bir şeydir. Çarpıcı bir tarihi anekdot vardır bununla ilgili. Nedir o? Rus bilim insanı Pavlov'un deneylerinde kullandığı köpekleri bilirsiniz. Tabii, şartlanma deneyleri. O dönemde dünyayı sadece maddeyle ve faydayla açıklayan katı bir materyalist sisteme inanan bilim insanları
Deneylerde ölen bu köpekler için Leningrad'da saf bir minnet sembolü olan bir anıt inşa etmişlerdir. Neden? Yani maddeci bir öğretiye göre minnetin somut bir faydası yoktur ki. Bu karın doyurmaz, yeni bir icat çıkarmaz. Hiçbir rasyonel veya faydacı ölçüde uymuyor, değil mi? Uymuyor. Uymuyor çünkü insanın içindeki o tinsel derinlik, şükran duyma kapasitesi en rasyonel, en katı ideolojilerin bile duvarlarını aşıyor. Hayata mekanik bakan bir rejim bile rasyonel olmayan bir vicdanın ortaya çıkmasına engel olamamıştır. Bizler dünyayı sadece tüketen canlılar değil, aynı zamanda minnet duyan ve aşkınlığı arayan varlıklarız. O zaman yavaş yavaş toparlarsak şu noktaya varıyoruz. İnsanın mekanik bir haz arayıcısı olmadığını, asıl derdinin anlam olduğunu kabul ettiğimizde yaşamın kuralları yeniden yazılıyor. Kesinlikle. Lamızla her gün ufak tefek anların içinde yeniden keşfedeceğimiz bir yolculuk. Ve bu keşif hiçbir zaman içe kapanarak yapılamaz. Ancak dünya ile bağ kurduğumuzda mümkün olur. O halde tüm bu derinlemesine incelemeyi bağlarken dinleyicilerimize meydan okuyan o son soruyu sormak istiyorum. Lütfen. Eğer insan en çok kendini unuttuğunda ve dışarıdaki bir amaca adandığında kendi olabiliyorsa, şu an hayatınızda neleri fazla analiz edip de sürekli içinizi deşip de yaşamayı kaçırıyorsunuz? Çok kritik bir soru. Belki de o çok aradığınız anlam, sürekli kendi zihninize bakmayı bırakıp dışarıdaki dünyaya, sevdiklerinize gerçekten bakmaya başladığınızda görünür olacaktır. Gözün kendini görmeyi bırakıp dünyayı bütün canlılığıyla görmeye başlaması gibi. Bu gecenin sonunda bir anlığına karanlık salona doğru oynamayı bırakıp sadece sahnedeki rolünüzün hakkını vermeyi düşünün. Üzerine düşünmeye değer, değil mi? Kesinlikle öyle. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki fikir yolculuğunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.